Bay bay Çağan. Bay bay. Hoş geldin Çağan. Hoş bulduk baba. Demin dikince neyle ki? Çağan, dostum bugün ne yapacağız? Zeytin ağaçlarının bakımı ile ilgili bir video çekelim mi seninle beraber? Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Çağan'la beraber zeytin ağaçları bakımı ile ilgili video çekeceğiz değil mi Çağan? Evet. Peki. Hadi gel bakalım. Buraya daha önce gelmiştik. Da bayağı güzeldi. Dur şimdi bunları hepsini indirelim tek tek. Abi, sence buradaki ağaçlar kaç yaşında babacığım? 8 trilyon. 8 trilyon olmaz. Şaka yapıyorum. Bunlar kaç yaşında biliyor musun? Tahminen. Ben tahminen 20 diyorum. yaşında falan bu ağaçlar. Senden büyük. Zaten ağaçlarım... Hı. Tam bir şey söyle. Söyle. Fizik olarak zaten büyükler. Büyükler. Evet zaten büyükler. Büyükler. Ne anladıysanız yorumlara yazın bu arada. Peki sen zeytin bakımının nasıl yapıldığı konusunda bir fikrin var mı? Yok. Sana güzel bir şey anlatayım mı? Zar zor çıkıyor. Tamam. Ben sana bir şey getireceğim. Çık oraya sen. Çıktım. Çağan bugün sana bazı zeytinle ilgili bilgiler vereceğim. Zeytin ağaçlarının ortasının açık olmasını ister. Bak şimdi sana bir şeyler göstereyim. Gel bak. Bak bunlar içe doğru büyüyen dallar. Tamam mı? Bunları kesmek gerekir. Neden kesmek gerekir? Bak burada küçük filizler var. Çünkü zeytin ağaçları hava almak ister. Bizim eskiden şöyle bir şey derlerdi. Serçe kuşu kanatlarını çırpmadan zeytin ağacının içerisinden geçmesi gerekir diye. Eğer zeytin ağaçları hava almazsa bu sefer verimi düşer. Bak burada gördüklerin de dipten filiz vermiş. Bunları neden verir biliyor musun? Eğer ortasındakini, küçük dalları açmazsak bu sefer dipten tekrar sürgün vermeye başlar. Aynı zamanda bu dip sürgünleri toprağın çok güçlü olduğunu ve verimli olduğunu gösterir. Peki sen o aradaki küçük dalları kesmek ister misin? Evet. Al bakalım. Babam ben iki elimi de zorunlu tutuyorum. Bunu tut. Ben beraber tutalım. Biraz tehlikeli olabilir. Gel. Şu küçük dalları kesmemiz gerekir. Kesmezsek daha küçükken kesmemiz gerekir ki gücü buraya gitmesin. Eğer kesmezsek ne olur? Bu sefer böyle dipten sürgün yaparlar. Diptekini de kesmek zorundayız. Evet. Bu sefer bütün zeytinin gücü buralara gider. Ve zeytinler oradan büyür. Evet. Ve biz de ulaşamayız. Peki sana iner misin bir aşağıya? Tamam. Al bunu. Bana tırmığı getirir misin? Açma onu. Tırmığı getir bana. Arabadan koş. Onu bırak arabaya. Tamam. Getir şimdi bir şey yapacağız. Tırmak. Bir diğer ağacımıza da bakalım. Gel bak. Göster bakalım bana nerede kesmemiz gereken küçük bir dal var. Ara dallardan. Şurada. Şunu bir keselim. Tamam bırak bunu. Küçük dedin değil mi? Evet. Bak ara sürgünler bak. Bir tane burada var. Bunu da keselim. Araya kaçmışlar. Tamam. Pislikler Şunu da şurada kesmemiz var. gerekiyor. Tamam.
Bak arasını açtık. Bak şurada var. Bunları kesmezsek bu sefer bütün gücü buralara bak, gider. şurada var. Ve zeytin. Şurada var. Tamam. Bırak bakalım babacığım. Bir de bu var. Bir de bu var. Onları ellemeyelim. O tarafa doğru büyüsün. Peki sana başka bir tane daha tüyo vereyim mi zeytin bakımıyla alakalı? Ver. Tamam. Bekle orada, geliyorum şimdi. Zeytin ağacının kökleri çok derine gitmez, tamam mı? Zeytin ağacının kökleri en fazla 60 santim aşağıya gider. 60 santim aşağıya gittiği için bu diplerine çok fazla traktörle sürmememiz lazım. Diplerini traktörle sürmememiz lazım. Aynı zamanda bu iz düşümünün olduğu yer var ya, bak gel buraya babacığım ya. İz düş. Bu iz düşümünün olduğu yere kadar kökleri buraya kadar gelir. Yani bunun 0 ile 60 santim aşağısına kadar kök var. O yüzden traktörle buraya kadar girmememiz gerekiyor. Biz ne yapmamız lazım? Bu diplerini küçük tırmıklarla böyle düzeltmemiz lazım ki yabani bitkiler sarmasın. Zaten kökleri çok yukarıda olduğu için zeytin ağacının yağmur sularından faydalanmak için kökleri çok yukarıda olur. Diplerini böyle yapacağız. Tamam mı? Yabani bitkileri de temizleyeceğiz. Şunu da yapabiliriz. Şunu da yapabiliriz. Zeytin ağaçlarından çıkan, kestiğimiz küçük dalları da böyle bunun üzerine kapatıp malçlama yapabiliriz. Ya da şu yabani bitkilerimiz var ya. Yabani bitkileri, küçük küreğimizi getirir misin? Nerede ki o? Kasada. Küreğimizi getir. Kasada derken? Tamam. Yerde. Babacığım kürek orada. Şu mu? Evet. Getir onu. Küçük kürek dedin ama. Hı. Bu küçük değil. Tamam, getirsen onu. Şöyle bir şey yapabiliriz babacığım. Bak. Bunu tutar mısın bir? Sen. Şu yabani bitkiler var ya. Bunları kestiğimiz yere geri bırakırız. Kestiğimiz yere geri bırakırsak malçlama olur. Malçlamanın ne olduğunu biliyor musun? Hayır. Malçlama bu nemin, topraktaki nemin gökyüzüne kaçmasını engelleyip köklerin nemli kalması ve ağacın beslenmesini sağlar. Bak burada yabani bitkiler var. Hem bunlar böyle kapatalım buraları. Ağacı yiyor. Sonraki videoda da biz zeytin ağaçlarına karşı. Şöyle bir şey yapacağız bak. Bunları böyle koparacağız. Bunların üzerine örteceğiz. Bunlar hem zamanla gübre olacak. Küçük böcekler bunları yiyecek. Zeytin ağacına gübre olarak yardımcı olacak. Haksız mıyım? Haklısın. Tamam. Gel bakalım. Yani ilaç atmanın hiçbir anlamı yok. İlaçsız bir şekilde bu şekilde de mücadele edebiliriz. Bak bunları böyle kapatalım ki kökleri, zeytin ağacının kökleri nemden uzaklaşmasın. Nemli kalsın hep. Beslensin. Bak. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Sen ne yapacaksın? Bugünlük bir tane ağacımızın bakımını gösterdik. Değil mi babacığım? Evet, benim her zaman tırmandığım ağacım. Hı hı. Ben buraya hep tırmanıyordum da. Baba, Efendim babam? bir küreği versene. Al bakalım. Şunları bile alabilir miyiz? Alırsın. Ben orada bir iki tane şey yaptım da burada. Ne yap? Alayım şunları. Onları alıp zeytin ağacının köklerini kapatacaksın değil mi? Evet. Ne deniyordu ona? Marş. Malçlama. Marş. Malç mamadan mı çıkmış? Evet. Tırmık da sana yardımcı olabilir istersen. Baba bu alınmıyor ki. Tamam, tırmıkla yap. Yardımcı olur musun?
Tırmıkla da yapabilirsin. Ne yapmak istiyorsun? Sen tut, ben çekeyim. Bu yabani bitkiler ne olacaktı şu an? Burada kuruyup böcekler yiyecekti. Bizim zeytin ağacımızda gübre olacaktı. Evet. Bugünlük zeytin ağacı videomuz bitti. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve Doğayla iç içe olun. evet. Gel bakalım. Doğayla iç içe olmayı hiçbir zaman unutmayın. Evet, hiçbir zaman unutmayın.